Bu arkamda görmüş olduğunuz yer bir fabrika değil. Burası dünyanın en tartışmalı hapishanelerinden biri. El Salvador Santa Ana Cezaevi. Bu hapishane ilk başta dev bir üretim tesisi gibi görünüyor. Tekstil atölyeleri, fabrikalar, çiftlikler. Burada gördüğünüz insanlar işçi değil. Aslında polisler dışında gördüğünüz herkes mahkum. El Turco yani Türk lakabıyla tanınan Başkan Nayib Bukele bu hapishaneyi ülkenin utanç kaynağı olmaktan çıkarıp dev bir üretim tesisine dönüştürdü. Transform El Salvador from the most dangerous country in the world to the safest in the Western Hemisphere. Burası dünyanın en tehlikeli hapishanelerinden birisiyken şu an Latin Amerika'nın en büyük üretim tesislerinden birisi haline geldi. Bugün bu hapishanede şef bir mahkumla konuşacağız. Mahkumların yönettiği cezaevi mutfağını göreceğiz. Dışarıda okul yenileyen mahkumlara kaçma şansları varken neden kaçmadıklarını soracağız. Ve yıllar önce kızları çeteler tarafından öldürülmesin diye bu mahalleden kaçmak zorunda kalan bir kadından aynı sokakların bugün nasıl değiştiğini dinleyeceğiz. Bueno, porque estaba siendo extorsionada, amenazada. Pues me tuve que ir, pues ya no podía, porque si no me iban podían matar a mis hijas y a mí. Evet, burası bir hapishane. Aynı zamanda El Salvador'un en tartışmalı sosyal deneylerinden birisi. Yani hiç Sekot'a benzemiyor. Biz daha önce El Salvador hükümetinin çeteler ve teröristler için kurduğu Sekot hapishanesine girmiştik. Binlerce yıl kesinleşmiş cezası olan bu mahkumların artık dışarı çıkması imkansız. Bunun için devletin bu mahkumları topluma geri kazandırmak gibi bir amacı da yok. Ama Santa Ana hapishanesinde devlet sadece cezalandırmıyor. Bambaşka bir deney yapıyor. Ve bu deneyin adı Plan Cero Ocio. Yani boş zaman yok. Plan Cero Ocio kapsamında Santa Ana cezaevine giren mahkumlara önce geçmişte ne iş yaptıkları soruluyor. Aralarında doktorlar, mühendisler ve farklı mesleklerden insanlar bulunan mahkumlardan bazıları eğitmen olarak işe başlıyor. Mesleği olmayan mahkumlarsa çeşitli alanlarda çalışarak meslek ediniyor. Güvenlik testlerini geçen mahkumlardan bazıları ise cezaevinin dışına bile çıkıp El Salvador'daki devlet okullarını, yolları yenileyebiliyor. El Salvador'da her ay 60 okul bu mahkumlar tarafından yenileniyor. Plan Cero Ocio'nun temel amacı mahkumları sadece cezaevinde tutmak değil, onları devlete ve topluma yük olmaktan kurtarmak. Mahkumları toplum için üretim yapar hale getirmek. Ayrıca bu sistem cezaevindeki boş zamanı da kontrol ederek boş zamanı suçun yeniden üretildiği bir alan olmaktan da çıkartıyor. Mahkumlara boş kalabilecekleri bir zaman tanınmıyor. Buradaki mahkumlar haftanın her günü çalışıyor ve çalıştıkları her bir gün için ceza sürelerinde 2 gün indirim alıyorlar. Buraya hiçbir mesleği olmadan giren mahkumlar dışarı çıktığında ise marangoz, aşçı, tekstil işçisi veya inşaat ustası olarak çalışabiliyor. Buradaki mahkumların dış dünyayla teması neredeyse yok. Telefon yok, internet yok, sosyal medya yok. Ama mahkumların üretimleri sürekli dışarıya ulaşıyor. Bu arada arkadaşlar şu anda tam 10.000 mahkum dışarıda işçi olarak çalışıyor El Salvador'da. Yani aynı anda 60 okul yapılıyor ya da yenileniyor. Türkiye'den bir çimento firmasıyla anlaşmışlar ve çimento kalıplarını ve nasıl çimento yapıldığını buradaki El Salvadorlulara onlar eğitim veriyormuş ve daha sonrasında kendileri de yapabileceklermiş. Primeramente, pues agradecido pues con el gobierno actual. Porque antes pues no se veía todo lo que se ve ahora en los centros, pues se han abierto puertas, oportunidades, verdad, de que pues en gobiernos anteriores nunca se dieron esas oportunidades. Como pueden ver, pues acá gozamos con un taller bastante grande, es la industria textil del Centro Industrial de Santa Ana. Ve şimdi hapishanenin mutfağına geldik arkadaşlar. Aklınıza küçük bir mutfak gelmesin. İçeride günde 15.000 tabak çıkacak kadar yemek yapılıyor. Yani burası
İnanılmaz büyük bir tesis. Hapishanede mahkumlar yemeklerini kendisi yapıyor. Hatta sebzelerini bile burada kendileri yetiştiriyorlar. Hadi gelin bir göz atalım. Mahkumlar tarlalarda ürettikleri ürünleri mutfağa getiriyor, burada pişiriyor ve bu sayede El Salvador'daki cezaevi sisteminin yemek ihtiyacını yine kendileri karşılıyor. Sadece cezaevi mutfağında her gün 15.000 kişilik yemek mahkumlar tarafından hazırlanıyor. Burada daha önce kazayla dahi olsa birisini öldürmüş olan insanların ellerinde bıçaklar var, görüyorsunuz. Ve herhangi bir sorun da olmuyor. Şu an çok şaşırdım. Evet, buradaki herkesin mahkum olduğunu biliyorduk. Ama burada bizi gezdiren şef de mahkummuş meğer arkadaşlar. Onu şimdi öğrendim. Burada polisler dışında gördüğünüz herkes aslında birer mahkum. Bizim şef de uyuşturucu kaçakçılığından dolayı buradaymış. Aynı zamanda yemek yapmayı iyi bildiği için onu burada şef olarak atamışlar. Bayağı iyi tadı moruk, yani hiç beklemiyordum böyle. Tekstil tarafındaysa aynı anda yaklaşık 2200 mahkum çalışıyor. Sistem 3 vardiya halinde devam ettiğinde bu sayı 6000'in üzerine çıkıyor. Cezaevinde her gün yaklaşık 6000 ila 8000 parça kıyafet üretiliyor. Bu kıyafetler sadece mahkumlar için kullanılmıyor. Okullar, hastaneler, güvenlik güçleri ve devlet kurumları için kullanılan kıyafetler de burada üretiliyor. Burada devlet dairelerinde gördüğünüz bütün mobilyalar üretiliyor arkadaşlar. Hatta okulların basketbol potaları bile burada. Okulların sıraları, polislerin bütün mobilya ihtiyaçları yine burada üretiliyor. Burası dev bir fabrika. Mahkumlar arasında çok yetenekli olanlar var. Gözlerime inanamıyorum yani şunlara bakar mısınız? Bayağı iyi. Bunu yapan adam kim bilir kaç sene cezaevinde geçirecekti ve bu yetenek aslında cezaevinde hiç olacaktı yani. Yo he aprendido lo que es la pintura artística en este lugar estando preso. Buradan karınca gibi gözüküyorlar ama gördüğünüz insanların hepsi mahkum ve şurada belki 1000 tane insan çalışıyordur, yani çok fazla insan var. Of. Bu benim hayatımda gördüğüm en büyük inek. So all of this area, we have around 75 inmates working in this area. So these people have had these abilities of working with animals for a long time, even before coming to jail. Some of them. De hecho, pasamos un proceso, nos realizaron las respectivas evaluaciones y posteriormente pues nos agregaron a lo que es el área conforme al conocimiento que tengamos. Bu sistem sadece mahkumları meşgul etmiyor. Devletin maliyetini de düşürüyor. Burada dikilen üniformalar, yapılan okul sıraları ve kamuya ait birçok ihtiyaç yurt dışından satın alınmıyor. Ücretsiz çalışan mahkumlar tarafından üretiliyor. Ama bence burada asıl mesele sadece devletin tasarruf yapması değil. Bir mahkum burada bir sandalye yaptığında, bir okul sırası ürettiğinde ya da yüzlerce kişiye yemek hazırladığında sadece ücretsiz çalışmış olmuyor. Belki de uzun zaman sonra ilk kez bir işe yaradığını hissediyor. Çünkü burada üretilen her şey dışarıdaki bir hayata dokunuyor. Bir öğrencinin oturduğu sıraya, bir memurun giydiği üniformaya, bir okulun yenilenen duvarına dönüşüyor. Yani Santa Ana'da mahkumlar sadece devletin yükünü azaltmıyor. Belki de ilk kez topluma verdikleri zararın yerine bir şey koymaya çalışıyorlar. Yani Santa Ana'da gördüğümüz şey küçük bir cezaevi atölyesi değil. Burası hapishane duvarlarının içine kurulmuş dev bir fabrika gibi çalışıyor. Filmin içinde gibiyim. Çalıştığımız insanlar, işledikleri suçlar, pişmanlıkları, aslında çıkartılacak çok ders var bu videodan. Sí, trabajamos de lunes a sábado y domingo cuando hay, digamos, que entregar el centro escolar. 8 horas a 10 horas. Ajá. Cuando terminamos las labores en la tarde, lavamos nuestra ropa, digamos, cenamos, descansamos un poco
para poder esperar la jornada del siguiente día. Ahorita tenemos previsto entregar este centro escolar para el fin de semana. En esta escuela empezamos a trabajar el día 2 de enero. En un mes hemos terminado un centro escolar, una parvularia que está acá en El Salvador. Burada gördüğümüz mahkumlar Sekot'taki mahkumlarla aynı kategoride değil. Burada aktif çete üyeleri bulunmuyor. Bu sistem suça karışmış ama yeniden topluma dönebileceği düşünülen mahkumlar için kurulmuş. Yani bir kişi cinayet işlemiş olsa bile çete ya da terör faaliyetlerine karışmadıysa burada tutulabiliyor. Sistemin tek istisnası tecavüz veya taciz suçları. Bu suçlardan cezaevine giren kişilere hiçbir indirim uygulanmıyor. Bu hapishane görüntülerini çoğunuz görmüşsünüzdür. Bir dönem El Salvador'da hapishaneler suçun bittiği yer değil, yönetildiği yerdi. Emirler sokaklardan değil, hapishanelerden veriliyordu. Dışarıdaki cinayetlerin, alınan haraçların, tehditlerin bir kısmı içeriden verilen talimatlarla yürüyordu. Nayib Bukele'nin yönetime gelişiyle bu hapishaneler tamamen değişti. Mahkumlar artık sadece cezalarını çekmiyor, ülkenin yeniden inşasına da katkı sağlıyor. Bugün El Salvador'da iki farklı hapishane modeli bulunuyor. Biri suçluları toplumdan tamamen koparıyor, diğeri mahkumları çalıştırarak topluma geri kazandırıyor. Ama bu iki modelin de varlık sebebi El Salvador'da değil, Los Angeles sokaklarında başladı. Çünkü El Salvador'un büyük kabusu olan çeteler aslında bu ülkede doğmadı. İç savaş sırasında babalarını kaybeden yüz binlerce Salvadorlu genç Amerika'ya göç etti. Birçoğu Los Angeles'a yerleşti ama gittikleri mahallelerde sokakları çeteler yönetiyordu. MS-13, Los Angeles'ta yerel çetelere karşı kendini savunmak isteyen Salvadorlu gençlerin arasında doğdu. Barrio 18 ise zaten oradaydı. 90'larda Amerika suç kaydı bulunan göçmenleri sınır dışı etme kararı aldı. Binlerce çete üyesi genç Los Angeles'tan ayrılıp iç savaştan henüz yeni çıkmış El Salvador şehirlerine geri taşındı. Sonrası korkunçtu. Sivil halk sokakta yürümek için bile çetelerden izin almak zorundaydı. Esnaf haraç ödedi, aileler çocuklarını korumak için evlerini, ülkelerini terk etti. Ve San Salvador dünyanın cinayet başkentine dönüştü. Nayib Bukele'nin göreve gelmesiyle ülkenin kaderi değişti. Nayib Bukele'nin göreve gelmesiyle devletin çetelere verdiği en sert cevap Sekot oldu. We transform El Salvador from the most dangerous country in the world to the safest in the Western Hemisphere. Ama bugün girdiğimiz Santa Ana cezaevi bambaşka bir cevap. Burada devlet şunu soruyor. Suça karışmış ama çete düzenine dahil olmamış mahkumlar yeniden topluma kazandırılabilir mi? Santa Ana'da gördüğümüz şey tam olarak bu. Yo tenía que cerrar mi negocio y encerrarme con mis hijas, estaban pequeñas. Que se fueran, que dejaran sus casas con sus pertenencias y todo, porque si no, perdían su vida. Bueno, porque estaba siendo extorsionada, amenazada. Pues me tuve que ir, pues ya no podía, porque si no me iban podían matar a mis hijas y a mí. Pues estamos en un país libre. Yo le llamo un país con libertad, ¿verdad? Realmente hoy que entró el gobierno nos ha dado mucha seguridad en muchos aspectos, ¿verdad? De un papá que era policía y mataron junto a su hijo, solo por saber que él era un policía. Sí, es duro recordar el pasado, sin embargo ahora tenemos la fe puesta en Dios y la fe puesta en el gobierno que vamos a seguir cambiando, ¿verdad? Y agradecemos a personas así como vienen ustedes a ver que sí es cierto lo que se está diciendo en las noticias. Gracias por venir, gracias por hablar que estamos en el camino mejorando, ¿verdad? Como país, como colonias también. Gracias por quitar el estigmatismo porque aquí ya vemos personas de bien. Bu sistemin dışarıdan bakınca iki farklı yüzü var. Hükümete göre burası bir rehabilitasyon modeli. Mahkumlar burada çalışıyor, meslek öğreniyor ve bir gün çıkacakları dışarıdaki hayata hazırlanıyor. Muhaliflere göre ise bu ücretsiz çalışan mahkumlar üzerinden işletilen devasa bir üretim düzeni. Peki El Salvador hükümeti bu insanları gerçekten topluma mı kazandırıyor yoksa onları devlet projelerinde çalışan
ücretsiz bir iş gücüne mi dönüştürüyor? Bence bu sorunun kolay bir cevabı yok. Çünkü burada yapılan her okul, yenilenen her kamu binası, tamir edilen her yol devlet için büyük bir ekonomik katkı. Ama aynı zamanda o işi yapan mahkum için de başka bir anlamı var. Bir zamanlar topluma zarar veren insanlar şimdi aynı toplum için bir şeyler üretiyor. Belki de Santa Ana'yı bu kadar tartışmalı yapan şey tam olarak bu. Burada yenilenen şey sadece okullar, binalar ve yollar değil. Belki de bu adamların toplumla kurduğu bağ yeniden inşa ediliyor. Şu anda çetelerin hüküm sürdüğü bir mahalledeyiz. Tabii ki bunlar geçmiş zamanlarda. Arkamdaki evi görüyorsunuz arkadaşlar. Ne penceresi var, ne kapısı var. Şu an çatısı bile kalmamış artık. Buradaki insanları çete üyeleri çıkartmışlar ve evin içindeki her şeyleri aracılar vasıtasıyla da satmışlar. Dolayısıyla buradaki insanlar evsiz kalmış ve şimdilerde de hükümet bu evleri yeni renove ediyorlar ve tekrardan eski sahiplerine veriyorlar. Ayrıca bu mahalle örgütlenmeye ve kaçmaya o kadar çok müsait ki. Gördüğünüz gibi bir sürü böyle ince yol var. Her yol birbirine bağlanıyor aralarda. Üstelik çatıların üstünden de bir yerden bir yere geçilebiliyordur diye düşünüyorum. Yani polis bir yerden girse hayatta bulamaz burada kaçan birisini. Gracias. Muy amable. Allah Allah. Arkadaşlar şu an çocukların top oynadığı bu park aslında çok da değil, birkaç sene önce buradaki çetelerin bütün illegal işlerini yaptıkları alanlarmış. Yani burada hem insanları infaz ediyorlarmış. Aklınıza gelebilecek bütün illegal işleri mahallenin arkasında kalan bu parklarda, bu bahçelerde yapıyorlarmış. Polis geldiği zaman da hemen arka tarafta bulunan dağlara kaçıyorlarmış. Ağaçların aralarına saklanıyorlarmış. Ve şimdi çocuklar burada güle oynaya oynuyor. Arda Güler. Ya ne kadar büyük bir zulür ya. Bakın şu anda El Salvador'da eski çetelerin mahallesinde birisi Türko deyince hemen Arda Güler diyor. Aslında bizi temsil eden futbolcular ne kadar da önemli. Belki Arda Güler olmasa Türkiye'yi bile bilmeyecek bu yaştaki çocuk burada. O yüzden sporcularımıza sahip çıkalım. Kamusal mesaj. Ciao. Santa Ana'dan aklımda yeni sorularla çıkıyorum. Bir insanı gerçekten değiştirebilecek şey nedir? Onu ağır cezalarla korkutmak mı? Yoksa ona yeniden bir işe yarayabileceğini hissettirmek mi? Bazen bir insanı değiştirebilecek şey ona ağır bir ceza vermek değil. Ona hala bir şeyin bir parçası olabileceğini göstermektir. Aslında Santa Ana'da gördüğümüz şey tam da buydu. Buradaki mahkumlar sadece çalışmıyor. Belki de birçoğu ilk kez kendilerini bir işe yarar hissediyor. Bazıları ilk kez bir meslek öğreniyor. Kimisi okul tamir ediyor, kimisi sandalye yapıyor. Daha iyi bir El Salvador'un parçası oluyorlar. Sizce burada yeniledikleri şey gerçekten bu okul mu, yoksa bu insanlar kendilerini mi yeniden inşa ediyorlar?